uyanıyor. Batı işgalini tanklarla yapmadı, dizilerle, eğitim modelleriyle, kelimelerle, alışveriş kataloglarıyla yaptı. Bizi biz olmaktan çıkardı ve biz buna direnecek özgüveni inşa edemedik. Bizim kendimize ait olan şeylere önem, değer ve öncelik vermemizdir. Batı'nın gelip bir şey yapmasına gerek var mı? Sen zaten Batı ne derse emredersiniz. Efendim hangi kanunu çıkar derse emredersiniz. Hangi kavramı ortaya atarsa hemen yapışan zaten insanları kendi elinle yetiştiriyorsun. Çünkü kendinde bir kıymet görmüyor. Toryum atom numarası 90 olan radyoaktif bir metal. İşte görüyorsunuz İskandinav mitolojisindeki gök gürültüsü tanrısı Odin'in oğlu Thor'dan ismini alıyor. Sayın Bakan, bize bir Şeyh Nazım yeterdi. Başka şeyhlere gerek yok. Ben mülkiye mezunuyum. Evet. Ve Ankara'dasınız. Yani tam göbeğindenisiniz. Anıtkabir'e yakınsınız yani. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi devrim tarihi bizim okulda en temel dersti. Şimdi mülkiyede üstü nizam vardı. Sınıf geçmek için 10 üzerinden 7 almanız gerekir. Şimdi 2 dersten 6 alabilirdiniz. Diğer dersleriniz 7 ise kurula girerdiniz. Profesörler kurulu karar verirdi. 2 dersten 6 almanıza rağmen zayıf sayılıyordu 6 not. Geçmenize evet derlerdi. Ama bu derslerden biri devrim tarihi ise devrim tarihinden 6 yıla geçilemezdi ve sınıfta kalırdınız. Bakın nereden bağlıyorlar görüyor musunuz? Tabii 2 yılda üst üste sınıfta kalan okuldan atılıyordu. Yani böylesine sert kuralları vardı. Şimdi devrim tarihini tabii ezberledik biz iyice sınıf geçebilmek için. Ben ama araya giriyorum. Yıkım tarihi diyorum. Osmanlı'nın Türkiye'nin yıkım tarihi. Buyurun. Pardon. Ben diyorum yani. Estağfurullah. 1816 yasa 1939'da kurulan askeri vesayetin devamıdır. Yani bugün onun üzerinden askeri vesayet uygulanmaya devam ediyor. Tehdit ediyorlar böylece işte. Hangisi yaş iken eğilir? A. Kaşık, B. Ağaç, C. Bahçe hortumu, D. İnternet kablosu. C şıkkı bahçe hortumu son kararım. D. Bir bakışta son kararım. Bir solukta okudum demez miyiz? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eğitimi yapboz sofrasına dönüştürdü. Son günlerde eğitimin süresini kısaltma adı altında bir çalışma başladı. Aslında bu çalışma layık, kamusal, bilimsel eğitim anlayışına karşı açılmış bir savaştır. Eğitimi 12 yıldan aşağı düşürmek demek, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi demektir. Kız çocuklarının okuldan kopartılması demektir. Çocukların bütününü çıraklık eğitimi adı altında çocuk yaşta işçiliğe sevk etmek demektir. Sizin yapmaya çalıştığınız iş aslında Cumhuriyet'in temelinde eğitim devrimleriyle bir ülkeyi karanlıktan aydınlığa çıkarma hamlesine yeni bir devrim anlayışını ortaya koymak. Bunu yapabileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Çünkü bu ülkenin 102 yıllık birikimi sizin bu adımı atmanıza izin vermeyecektir. Biz çocuklarımızın geleceği, ülkemizin geleceği ve Cumhuriyet'in geleceğini eğitime borçluyuz. Mustafa Kemal Atatürk savaş yıllarında bile eğitime temelini ortaya koymuş. Bunun için eğitim devrimlerini hayata geçirmiş. Kim? 10 saniye. C. Dert. Son karar. Atom numarası 22 olan hafif ama çok güçlü bir metal titanyum. Hafif ve dayanıklı, paslanmaya ve deniz suyuna karşı dirençli. Bu element ismini bakın nereden alıyor? Bakın eski inanmış oldukları tanrılardan vermişler. Yani bu coğrafyada, tarihte veya diğer bilim dallarında görmüş olduğunuz, rastlamış olduğunuz o isimlerin hiçbirisi
isminin tesadüf olmadığını görüyorsunuz. Küfür etmek ve hakaret etmek için mi kaldırılmasını istiyorsun diyorlar bize. Diyorlar ki hangi kişi belge paylaştı da ceza aldı 5816'dan diyorlar. Dava açıldı diyorlar. Buyurun, siz örneksiniz değil mi? Tabii. Ya siz küfür hakaret mi ediyorsunuz? Yok. Şimdi biz asılız. Dolayısıyla bizim istemediğimiz bir şey bu ülkede olması mümkün değil. O hepsi üç kuşlarıyla gündeme geldi. Bazen namazla baleyi kıyasladı. Biz çocuklarımızın, kızlarımızın, erkeklerimizin sıralar üzerinde namaz kılmasını değil, bale yapmasını istiyoruz. Biz Türkler hep akıllar etmişiz, yapmışız, yıkmışız. Şimdi başkalarının yaptıklarını yapıp yıkmışız. Ama şimdi kendi hakkımızda yapıyoruz. Nedir bu alışkanlık? Bu zihni kuşatma kültürel kimliğimizi aşındırdı. Modern olmak, batılı gibi görünmekle eş tutuldu. Kıyafetler değişti, dil değişti. Nihayetinde düşünce biçimi değişti. Ama en trajik değişim kendi gücümüze olan inancımızı yitirmemizdi. Bizim en büyük düşmanımız aşağılık kompleksi. Bizde kendilik sorunu var. Yıllar boyunca dış güçler, dış mihraklar söylemi kolay bir sığınaktı. Oysa asıl sabotaj çoğu zaman içeriden geldi. Türkiye'de ne sorun varsa abi dış mihrak. Bizden olmaz. Biz evliyayız. Bizden sorun çıkmaz. Biz yanlış yapmayız ki. Amerika yaptı. Onu bile söylemiyor da dış mihrak. Öğretmenler, iş adamları ve avukatlar. Ne alakası var ya? O iş sana ait bir şey. Dış mihrak evet karıştırmak ister. Engellemek senin görevin. Atlas bakın. Göğü taşıyan Titan. Adam haritalar cetveline Atlas ismini veriyor mesela. Bunlar Titanlar. Titanyum da ismini buradan alıyor. Laik, bilimsel, kamusal, karma eğitim anlayışı bizim ülkemizin geleceğidir. Geleceğimize sahip çıkacağız. Hiç kimse unutmasın. Hiç kimse karamsarlığa kapılmasın. Burada eğitim emekçilerine, öğrenci velilerine, üniversitelere ve bir bütün olarak yurttaşlarımıza çağrı yapıyorum. Gelin eğitimimize sahip çıkalım. Çünkü eğitim çocuklarımızın aydınlık geleceğidir. Cumhuriyetlerimize sahip çıkalım. Eğitim yoksa Cumhuriyet devletleri yok demektir. İşte bunun için hep birlikte layık, bilimsel ve kamusal eğitim için mücadelemiz sürüyor, sürecek. Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır? Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır? Omerilik sarımsağı, omerilik turbu, omerilik soğanı, omerilik brokolisi. Tekrar edebilir misin sesini? Hangisi beyindeki bölge? Omerilik sarımsağı. Omerilik sarımsağı. Emin misin? Tekrar eder misin şıkları? Omerilik sarımsağı. Ya ben de aslında hani ilk akla gelen seçenek doğrudur ya. Ama elenmek istemediğim için jokerlerimi de eve götürmeyeyim dedim. Doktoruma da güveniyorum. İlk akla gelen seçenek doğrudur her zaman. A. Omerilik sarımsağı son karar. Ali Bey doktordu değil mi? Telefoncu kendisi. Metin Hanım. Evet. Bana öyle bakıyorsunuz ki yanlış gibi. Hangi bölüm? Aile hekimi. Aile hekimi. Evet. Uranyum, atom numarası 92 olan ağır radyoaktif metal bir element. Aynı zamanda bir gök cismi ya da semadaki bir yıldıza da ismini verdiklerine rastlıyoruz. Bakınız, Uranüs, Yunan mitolojisindeki semanın bir tanrısı, Gaia'nın eşi, bu toprak ana veya tanrıça Gaia. Ülkede ana dilde eğitimin en güçlü savunan demokratik örgütü Eğitim Sen'dir. Ana dilde eğitimi önemi şuradan geliyor. Hem pedagojik açıdan önemlidir. Çocuğun gelişimi açısından gereklidir ama aynı zamanda dil bir toplumun kültürünü, hafızasını ve kimliğini ortaya koyar. Ve bu ana dilde eğitimi de biz çoğulcu demokratik sistemlerde görürüz. Bunun karşısında tekçe inkarcı sistemlerde ise ana dil toptan yok sayılır. Eğitim alanından uzaklaştırılır. Kamusal alandan uzaklaştırılır. Çünkü ana dil sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda toplumların kimliğini, kültürünü ve ortak hafızasını yansıtır. Ve otoriter rejimlerde kendisi gibi olmayan kültürü, kimliği de sürekli dışlayarak, ötekileyerek bir şiddet uygular. Bu şiddetin başka bir boyutu da o ana dilin sadece eğitim alanından uzaklaştırılmasıdır. Aynı zamanda toplumda da bir suç unsuru olarak gösterilmesidir. Örneğin konuşanın cezalandırılması şeklinde de düşünebiliriz. Adonis kompleksi nedir? Erkeklerin vücutlarını yeterince kaslı, fit ya da çekici bulmaması. Nereden geliyor ismi? Yakışıklılık ve gençlik sembolü. Türkiye'de AK Parti'nin iktidarda olduğu eğitim sistemi süzme CHP'li yetiştiriyor. Buyur buradan. Temele indik herhalde. Süzme CHP'li yetiştiriyor. Peki yani o zaman Milli Eğitim Bakanlığı'na... Bir dakika. Buyur. Biz buna
İşte Kemalist yetiştiriyor diyor. Tabii ki burası Kemalist rejim bilmem ne falan filan. Arkadaşlar yani Kemalist yetiştiriyor deyince acayip bir şekilde eleştiri geliyor. Ben oradan geçtim. Tamam mı? Yani hatta şöyle benim çocuklarım 10 yaşına kadar Allah kitap peygamber lafını duymuyor. Böyle bir eğitim sistemi olmaz. Böyle bir Müslüman eğitim sistemi olmaz. Böyle bir ülke ancak uçuruma yuvarlanır. Böyle bir ülke uçuruma yuvarlanır. Uçuruma. İlave atama istiyoruz Cem Bey. Önceki gün benim yanına... Ama yılbaşında da 24 Kasım'da da atama var benim bildiğim kadarıyla değil mi Sayın Bakan? Evet, 24 Kasım 15 bin atama. 15 bin atama. Bakın 2024 KPSS'ye girmiş, gerçekten yüksek puan almış, Türkiye 40.'sı, Türkiye 50'si olmuş bir sınavdaşlarımız dahi kısıtlı kontenjanla atanamazlar. Dolayısıyla biz diyoruz ki sen Cumhurbaşkanlığı çağrıda bulunuyoruz. 24 Kasım'da bu 15 bin atamaya ilave ek atama vererek bu genç kardeşlerimizi, bu yüksek puan almış ama atanamamış genç kardeşlerimizi sevindirin diyoruz Cem Bey. Bu noktada inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kardeşlerimizin bu makbul ve haklı beklentilerine inşallah karşılık Eğitim öğretimizi başlarken öğrenciler ve veliler eğitimi yapısal sorunlarının en yakıcı yansımalarından biriyle karşı karşıya bırakılmıştır. Bu da her yıl ağırlaşan ve geniş halk kesimlerinin karşılayamayacağı boyutlara ulaşan okul ve kırtasiye masraflarıdır. Bu gidişat tesadüf değildir. İktidarın sürdürdüğü siyasal ve ekonomik politikaların doğrudan sonucudur. Bugün ilkokul seviyesindeki bir öğrencinin okul çantası ortalama 3.000 liraya, ortaokul lise seviyesinde ise 5.000 liraya dolmaktadır. Asgari ücretli bir aile için yalnızca bir çocuğun kırtasiye masrafı aylık gelirin %15 ile 20'sine... Türkiye'de de Milli Eğitim Bakanlığı'na belki bir fikir olur. Eğer iyi niyetlilerse. İlk öğretim okulu İngiltere'de, Londra'da. İlk öğretim okulu 2. sınıfa giden bir öğrencinin çantasına bakacağız. Neler var neler yok. Türkiye'deki gibi zavallı çocuklara teşbihte hata olmaz veya hata olur. Merkebe eşeğe yükler gibi semerine işte kitap mı yüklüyorlar, defter mi yüklüyorlar veya başka bir şey mi? Yoksa bu da bize İngiltere'den fitne olarak sokulan fitnelerden biri mi? Çocuklar başını kaldıramasın diye, kafasını kaldırıp gerçek şeylerle uğraşamasın diye. Hey Milli Eğitim Bakanlığı 1950'lerde Amerikalılara teslim ettik. Talim Terbiye Kurulu müfredat programına Amerikalılar karar veriyormuş. Nasıl bir şeyse, nasıl bir zihniyetse. Yetti mi? Yetmedi. Bakın tıp sahasında, anatomide kullanılan hemen hemen bütün ıstılahın Latince kökenli olduğunu görmekteyiz. Bakın deltoid, palmaris longus, flexor, carpi radius. Şimdi tıpta kullanılan ve diğer bilim dallarında bu ıstılahın kökenini biraz araştıralım. Sade atalarının lisanı olan Latince olsun diye mi bunları koymuş? Yoksa Roma İmparatorluğu'nun lisanı olan veya Antik Yunan'da da bir karşılığı olan bazı mefhumlara mı tekabül ediyor bu kelimelerin manaları? Çok net bir isim verebilir miyim? Müsaade var mı? Bilemiyorum hangi ismi vereceğim. Verdim gibi. Sormadan alıyorum. İlber Ortaylı diyor ki işte Türkiye'nin ismini İtalya koydu diyor. İşgalde Kurtuluş Savaşı'nda savaştığımız Türk Osmanlı'yı yıkan, Anadolu'yu parçalara ayırıp çocukları aşıladıktan sonra o aşılanan çocukların %94'ü ölen yapı İtalya'ydı da madem biz ondan kurtulduk tamamen biz nasıl oluyor da Türkiye'nin ismini o veriyor? Kurtarmak istediğimiz insanların kendi akıllarıdır. Benim çocuğumu biri kaçırıyor. Kaçıran kişi ismini veriyor. Ben babası olarak geri alıyorum çocuğumu. Kurtarılmış bir çocuk. Adını ben koyamıyorum. O zaman sormak lazım İlber Ortaylı'ya. Nasıl bir tabu bu? Bana şunu bir anlat bakayım hele. Bu hafta gördüm acaba sizde mi gördüm? İtalya'yı sevmeliyiz diye bir... Tabii evet. Venedik'i sevmeliyiz. Venedik. Ama bunu yapana kadar bu insanlar hala bu sistemin bir parçasıdır. Ve bu yüzden onlar da bizim düşmanımız. Bunu anlamak zorundayız. Ne işi var biz Amerikalıların bizim içimizde? Söküp atamadık onu. Neyse ben bunları parça parça değineceğim. Kısım değineceğim. Bugün çanta konumuz. Çok kısa çanta. Gel kızım buraya Cansu. Gel bakayım buraya. Gel şuraya. Cansu Çağdaş kızım 2. sınıfa gidiyor. Beni dinliyor musun Neo? Yoksa kırmızı giysili kadına mı bakıyorsun? Nereden bak? Dur. Beyaz yakalılar, mavi yakalılar, muhtemelen çok yüksek okulları bitirmiş olan ve bize idealize edilerek gösterilmiş olan bölümleri, üniversiteleri bitirerek büyük şirketlerde iş hayatına atılmış olan insanlar veya burada görmüş olduğunuz insanlar neden hemen hemen tek tip görünüyorlar? Bunun bir tesadüf olup olmadığını inceleyelim. Bize alıştırılan bir hal mi? Yoksa tamamen tesadüf eseri mi? İnsanlar aynı marangozhaneden çıkmış mobilyalar gibi bu şekilde benzer haldeler. Bakınız Romalılarda giyim,
kuşam nasıl rengarenk. Romalı hanımları görüyorsunuz. Kılıkları, kıyafetleri. Bakın Türkleri görüyorsunuz. Kılık kıyafetlerini, giyim kuşamlarını. Yani hangi medeniyete giderseniz gidin, çeşitli renkleri kullandıklarını, böyle bir tek tipçilik olmadığını, insanların tabiatta görmüş oldukları renkleri hemen hemen hepsini kılıklarına, kisvelerine yansıtarak o renklerin pozitif enerjilerini aynı zamanda aldıklarını görüyoruz. Fakat günümüzde niçin tek bir kalıba, üstelik soğuk mat bir kalıba insanlar sokuluyor, çocukluktan itibaren tek tipleştiriliyor? Biraz isterseniz bunun kökenine, yani okul çağına inelim. İngiltere'de 2. sınıfa gidiyor. Çantası da bu. Görüyorsunuz. Çantası çok şık bir çanta. Çok çanta. Çok şık. Büyük de. Şimdi açacağız, içinde ne var? İngiltere'de ilkokul 2. sınıfa giden bir öğrencinin çantasında ne var? Siyah bir önlük ve kolalı beyaz yaka. En az 60 yıl boyunca Türkiye'de okula giden çocukların kıyafeti bu. 70 sene bize niçin bu kıyafeti giydirdiler? Bu kıyafetin biçimi, şekli, şemali bir tesadüf müydü? Sadece bize mi tatbik ettiler? Yoksa bunun yine dini bir manası var mı? Şimdi onun peşine düşeceğiz. Bakalım onlar bu kıyafeti, bu önlüğü nasıl anlamlandırıyorlar? Görelim. 20'li yıllar dünyada tutunan yılları ve Cumhuriyet yeni kurulmuş. Özellikle yoksul aileleri zora sokmamak için tek tip bir kıyafet öneriliyor. Bu konuyu araştırmadan önce siyahın zorunlu olduğunu düşünüyordum ama 1929 tarihli Mektepler Talimatnamesi'nde şöyle denmiş. Çocuk velilerine ağırlık vermemek şartıyla kıyafet birliği iyi olur. Böyle bir çare yoksa sadece temiz ve sağlıklı olmasına dikkat et. Siyah önlüğün mecburi hale gelişi çok sonraları 1981'de askeri yönetim ve ekonomi yönetiminde şöyle denmiş. Öğrenciler siyah üniforma giyer, beyaz yaka takardı. Evet, bakalım gerçekten böyle mi işin rengi? Açtık. Su şişesi var. Bu hariç su şişesi okulda da içerilir. Bunu koyuyoruz. Buyurun. Buyurun. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Buyurun. Katlıyorum. Katlıyorum. İsterse bu olmayabilir de. Atıyorum. Attım. Nereye attım? Şuraya attım. Yükselmek, ileri gitmektir. En büyük atıdır. Attığın yolda gösterdiğin hedefe an geçirir. Nasıl dersin ya? Tamam mı? 10 yaşına kadar Allah kitap peygamber lafını öğrenemiyor. Ya ne öğrenebiliyor? Ne öğrendiğini biliyor. 10 yaşına kadar anaokulundan itibaren tapınakçı yetiştiriliyor. Tapınakçı yetiştiriliyor. Tamam mı? Ben bunu kabul etmiyorum. Bu tapınakçılıktan çıkması lazım. Yani kendimi ve dolayısıyla televizyonu biraz korumak için bu kavramı icat ettim. Evet, anladım. Çok iyi İcat tapılacak bir şeyse tapalım. Bak bunu söylüyorum. Bir Müslüman olarak açıkça söylüyorum. Tapılacak bir şey varsa ben tapmaya hazırım. Hakikaten tapılmayı hak eden bir şey varsa hazırım. Ama milleti aptal yere koymayın lütfen. Birileri tezgah çeviriyor. Birileri bilmem neyi kullanarak, işte bilmem ne yasasını kullanarak acayip bir şekilde milleti sopalıyor. Millete tekme vuruyor, tokat vuruyor, darbe yapıyor. Olmaz. Ben bunu kabul etmiyorum. Millet geri zekalı değil. Bu milleti aptal yerine koyamazsınız. Ufuk Kesici'nin 2010 senesinde yayımlamış olduğu bir yazısı. Bilenler bilir, ilk öğretimdeki mavi önlük, mavi olmadan önce siyah ve beyaz yaka idi. Yakalar kolalı olur, insanın boynunu kesecek gibi sert dururdu. Okullar dağılırken tepeden bakarsanız küçük yarasalar yuvalarından çıkmış gibi hissederdiniz. Peki neden bu siyah önlük ve beyaz kolalı yaka? Nereden çıkmıştı bu tür önlük? Bakınız nereden? Orta Çağ Avrupa'sının İtalya civarında Cizvit papazlarının açtığı okullar bulunmakta. Bunlar Cizvit papazı yetiştiren okullar. Elbette bu Cizvit papazlarının açtığı okullar dışında diğer okullar da var. Cizvit papazları şimdi düşünüyor, bizim öğrencilerimiz diğer öğrencilerden ilk bakışta ayrılmalı. Bunun için onlara siyah önlük ve beyaz yaka giydirip taktıralım. Ve bundan sonra Cizvit okulları öğrencileri böylesi önlük giyiyorlar. Tabii ki önlük
demiyorlar. Muhtemelen cübbe diyorlar ve biraz daha belki uzun olabilir. Yaşı küçük olanlar biraz daha tutsun diye belki biraz kısaltmışlardır. Ama yine de hatırlayacaksınız, bu önlüklerin uzunlukları hiç de fena değildi. Peki nasıl oluyor da asırlar öncesinin Hristiyan kültürü olan Cizvit okullarının forması asırlar sonra Türkiye Cumhuriyeti okullarının forması oluyordu? Ne yalan söyleyeyim, üzerinde çok araştırma yapmadım da Cizvit formasının neden seçildiğini değil de neden okullarımızda forma giyilmesi gerektiğini açıklayan İnönü eğitiminin mantığını az çok biliyorum diyor. Cizvit formasının neden seçildiğini açıklayamıyorum diyor. Fakat biz açıklayacağız Allah nasip ederse. Şimdi devam edelim. Atatürk döneminde 1930'larda liselerde ve ortaokullarda okutulan kitaplardan bazılarında Atatürk'ün de emeği var. Bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün. Mesela Vatandaş için Medeni Bilgiler kitabı. Bu Vatandaş için Medeni Bilgiler kitabını daha önce bir programımızda detaylı bir şekilde incelemiştik. Örneğin bu elimde gördüğünüz kitabın yazarı Mustafa Kemal Atatürk. Öyle mi? Bu kitap Afet İnan imzasıyla yayınlandı 1930 yılında. Ama kitabın içindeki notların önemli bir bölümü Mustafa Kemal Atatürk'e ait. Bu kitap aynı zamanda ders kitabı olarak okutuluyor. Yani müfredata ve ders kitaplarına ne kadar önem verdiğini görüyoruz Cumhuriyet'in. Birazdan bu kitabın içinde neler olduğundan bahsedeceğim. Tamam. Ama ortaokul ve liselerden söz ettik. Ortaokul ve lise müfredatlarına önem verildiğini ifade ettik. Bunun için 1933 yılında Atatürk üniversite reformu yaptı. Dünyaca ünlü bilim insanları, özellikle Hitler baskısından kaçan Yahudi bilim insanları Türkiye'ye kabul edildi ve bu üniversitede görevlendirildi İstanbul Üniversitesi'nde. 1924 yılında İmam Hatip okulları kuruldu demiştik az önce Türkiye'de. İmam ve hatip yetiştirmek için. İmam Hatip okullarının müfredatı bak çok ilginç. Bugünkü İmam Hatip Okulu 2. cildin tıpkı basımı. Orijinalini de getirdim. Birazdan göstereceğim. Şöyle geçelim. Evet, tarih 1. Tarihten evvelki zamanlar ve eski zamanlar. Kitap nereden başlıyor onu göstereyim. Bakın hangi konudan başlıyor. Evet, şöyle kitabı açtığımız zaman Buzul Devri diye şöyle bir fotoğraf koymuşlar. Buzul devirlerinden başlıyor. Buzul devrinde, 2. Buzul devrinde Mamut sürüsü diye şöyle fotoğraflar görüyoruz. Ondan sonra mağara devri insanları tarafından çizilen resimler. NASA'nın malumunuz olduğu projelerine verdiği isimlerden birisi olan Apollo, bakın mitolojide önemli bir tanrıdır. Zeus ile Leto'nun oğludur ve ikiz kardeşi Artemis'tir diyor. Eğer Lozan ve Sev aynılığını söylemiyorsan bu saatten sonra yalan söylüyorsun. Ama bunu söylüyorsan aslan gibi Uğur abim, benim de Uğur abimsin. Eyvallah. Şimdi Cumhuriyet Arşivinden Türkiye'deki sinema, tiyatro ve medyanın tamamen İtalya'nın kontrolünde olduğunu anlatan bak Cumhuriyet Arşivi özel notlarım var. Burada belgeyi çıktısını alan memura kadar hepsi var. Ya arkadaşım Türkiye'de bak açık cümleyi okuyayım. İtalya İstanbul'da aşikar bir şekilde nüfusu göze çarpıyor. İtalyan matbuatı havadis vermekte en büyük mevkiyi ibraz ediyor. Yani Türkiye'deki medya İtalya elindedir diyor. Siyah önlük ve beyaz yakanın kökeni. Bakınız, Muhsin Hesapçıoğlu Profesör Doktor ve yine Profesör Doktor Filiz Meşeci Gorgetti'nin bir makalesi 2017 tarihli. Bakın görüyorsunuz 2017. Filiz Meşeci Gorgetti kimdir? Burada researchgate.net'te diğer makaleleri de var. Bakabilirsiniz. Şu anda kendisi bakın. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Educational Science Departmanı Eğitim Bilimleri bölümünde kendisi. Felsefe doktorası var galiba. Yanlış görmüyorsam aynı zamanda. Ortaçağ üniversitelerinde öğretmenlere papazlara ait kıyafetleri giyme zorunluluğu getirilmesi şaşırtıcı değildir. Günümüzde de çok farklı olmadığını Allah'ın izniyle az sonra göreceğiz. Yani dini bir manası, altyapısı var mı yok mu göreceğiz. Yani laikliği satıyorlar. Güzel satıyorlar ama gerçekte laiklik mi var? Yoksa tamamen bir din zorbalığı mı var? Kendi inançlarını bir dayatma veya o inançlarının renklerine bürüme mi var? Bunu şimdi göreceğiz. Eski makalelere atıf yaparak diyor ki Cunnington ve Lucas'ın belirttiğine göre üniversitelerde bu orta çağda burslu öğrenciler koyu çoğunlukla siyah renk cübbe giyip köşeli düz beyaz yaka takarlardı. Bu beyaz yaka akademik kıyafetin papazlara ait kökenini hatırlatmaktadır. Yine astronomide kullandıkları veya vermiş oldukları ıstılahı bakın görüyorsunuz bütün dünyada. Yani bu isimleri benimseyeceksiniz ve bu isimlerle tedrisat yapacaksınız ve bu isimleri anacaksınız. Demiş oldukları bakın ıstılahlar. O mefhumlara nasıl isimler vermişler? Mars gezegen isimleri. Mars Roma savaş tanrısı. Venüs Roma aşk tanrıçası. Jüpiter tanrıların kralı. Satürn zaman tanrısı. Uranüs gökyüzü tanrısı. Bütün fırsatlarda bunu hatırlamak, bunu yad etmek çok önemli diye düşünüyorum. Özellikle ben bir eğitimci olarak ağırlıklı olarak iki ülkenin gençlerinin, öğrencilerinin eğitim alanında, gençlik faaliyetlerinde birbirleriyle çok erken yaşlarda arkadaşlıklar tesis etmesinin, ortaklıklar tesis etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın Müdürüm, değerli öğretmenlerim, saygı duruşuna ve devamlı İstiklal Marşı'mızı söylemeye davet ediyorum.
Şimdi gizli olmayan bir şey de kanun tarafından neden korunsun? Demek ki arkasında bir şeyler var. Ve Türkiye'deki resmi tarih Almanya'daki resmi tarih kadar yalan. İngiltere'nin tarihi de yalan. Bunlar meydana çıkınca kurdukları düzen tehlikeye girdiği için susturmaya çalışıyorlar. Kanun sistemi üzerinden, yasaklar üzerinden, korkutma politikasından, mobbing şeklinde veyahut da o insanlara iş vermiyorlar. O insanları öyle bir duruma getiriyorlar. Mesela Türkiye'de en son dönemlerde çok aşırı derecede polis intiharlarımız var bizim burada. O rejimin içerisine karışıp da vatan hainliğine meyilli olmayanları o şekilde o hale getiriyorlar ki çıkmazın işine girip kendi canlarına kıymaya başladı. Ama bu sadece Almanya için, Türkiye için geçerli değil. Almanya'nın da polis intihar sayılarına bakarsanız aynı şekilde. Çünkü bunlar bir örgütsel olarak çalışıyorlar. İnsanlar bunu anlamıyor işte. Asker de var dediniz değil mi Türkiye'de? Asker de var. Hatta biliyorsunuz siz kendiniz de yaptığınız, ben sizin röportajlarınızı da izledim. Jandarmaya yapılan şeyler, Gata Hastanesi'nde olan şeyler. O röportajların aynısı Amerika'daki askerlerde de var. Amerikan askerlerinin röportajlarını incelerseniz aynı deneyler oradaki askerler üzerine de yapılıyor. Almanya'daki askerler de aynı şeyleri yaşıyor. Ama o kadar çok az insan cesaret ediyor ki bunu çıkıp da kamuoyuna duyurmaya. Sistem medyayı zaten hiç kimse çıkamaz. Onların sistem medyası çünkü. Reportajlar üzerine, işte YouTube üzerine insanlar açıklamaya çalışan insanların sayısı aslında dünya genelinde çoğalıyor. Çünkü zulüm o kadar büyüdü ki bu sistem dünya genelinde kurulan bir sistem. O zaman boykot bir askeri operasyondur ve Müslümanları kurtarmak mı istiyorsun? Kur'an-ı Kerim emrettiği gibi açacaksın sınırları. Silahlı kuvvetlerin, polisin, askerin dahil Kur'an'ın emrettiği şekilde o kardeşlerinle gireceksin. Benim yazdığım kitapta biz yeni Roma denen bir haritada Türkiye ile başroldeyiz. Nasıl oluyor? Uyuşmuyor işte. Yani 23 Nisan ne diye kutlatılıyor bize? Ulusal egemenlik. Değil mi? 23 Nisan Abdülhamit'in tahttan indirildiği gibi. Öylesi gönüllerde kuruldu Cumhuriyet. Alo! Anıtkabir mi? Atatürk'le görüşecektim. Ne? Atatürk öldü mü? Hayır. Atatürk ölmedi. Ve devamlı diyor ki Cambridge Üniversitesi yöneticileri 3-4 asırdır devam eden standartize edilmiş kıyafet uygulamalarını dış dünyanın gösterişli kıyafetlerinden korumak istemişler ve bu dönemde kıyafetle alakalı bir emir çıkarmışlardı. Bir genelge herhalde. Bu emre göre hiçbir öğrenci gösterişli çorap, fırfırlı, tüylü, süslü ya da ipekten yapılan giysiler giymeyecek, yakışıksız modalardan uzak duracak, siyah ya da siyaha yakın hüzünlü renkler kullanacaktı. 17. asır İtalya'sında fakir köylü yetim bir çocuğu bugün Türkiye'de kullanılmakta olan önlüklere çok benzer ki bugün kullanılmakta olan diyor makale 2017'de aslında yapılan atıfta 87'de olduğuna göre herhalde 87 senesinde yazılmış olan bir makalede bu şekilde geçiyor. Çünkü biliyorsunuz 2017'de artık önlük zorunluluğu kalkmıştı ve siyah bir önlük ve beyaz yaka ile resmetmiştir. 17. asır yani 1600'lerin İtalya'sında köylü yetim bir çocuk. Üzerinde siyah bir önlük var, beyaz bir yaka var. Aynı levhada 17. asır Roma'sında dini cemaat, kolej öğrencileri de tasvir edilmiştir. Kolej öğrencilerinin hepsi siyah ve farklı renklerde ayak bileklerine kadar uzanan cübbe şeklinde elbiseler giymişlerdir. Öğrencilerin bu elbiselerini dışarı kıvrılmış beyaz yaka tamamlamaktadır. Neptün deniz tanrısı ve Plüton, da Plüton'u sonra emekliliğe ayırdılar gezegenlikten biliyorsunuz. Yeraltı tanrısı diyor. Uydularına vermiş oldukları isimler, Titan yine büyük tanrılarına vermiş oldukları bir isim, lakap ya da Zeus'un mitolojik sevgilileri diyor bakın. Rhea, Hyperion, Thetis, Dione, Enceladus Yunan tanrıları, yine bunlar hep astronomide kullandıkları bakın ıstılah. Helios ters, güneş tanrısı Helios'tan, Gaia uzay teleskobundaki Gaia, tanrıça Gaia'dan geliyor. 1924 yılında İmam Hatip okulları kuruldu demiştik az önce Türkiye'de. İmam ve hatip yetiştirmek için. Böyle isim mi değiştirilecek acaba Türkiye'nin? İşte Anadolu İslam Devleti ama içi boş onlara yarayan İmam Hatipler gibi. Adı İmam Hatip ama içi boş. Hadis diye şey üretiyorlar. Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in sözleri üretiliyormuş arkadaşlar. Yani düşünün 1980 darbesinden sonra yüzlerce İmam Hatip açıldı. Niye açıldı? Yeşil Kuşak projesi. Tamam, peki. Devam ederiz. Soy üstünlüğü düşüncesi üzerine tasarlanmış eğitim kitapları konusu. Burada tarih kitabı var. Tüm müfredat kitaplarının içine sokulmuş bazı hususlar var.
1400 yıl boyunca önümüzde hep iki teori oldu. İnsanı fiiliyle değerlendirmek. Yani Hz. Ebubekir Sıddık ne yapmıştı? Hz. Ebubekir'in önemi fetihler yapmış olmasıydı. Hz. Ömer, Hz. Osman fetihler yaptı. Hz. Muaviye fetihler yaptı ama Şiilere Hz. Ali'nin dönemi nedir diye sorduğumuzda ise Resulullah'ın amcaoğlu ve damadı diyorlar. Yani bunun anlamı nedir? Kraliyet ailesinden geliyor diyorlar. Onlar için önemli olan bu işte. Hazreti Ali ve Fatıma kelimeleri kitaba eklenmiş. Bakın, peki Hazreti Osman ve Rukiye kelimeleri neden yok? Örneğin Hazreti Osman Rukiye ile evliydi ya da Hazreti Osman ve Ümmü Gülsüm yazabilirdiniz. Detaya girmek istemiyorum ancak kitaplara sokuşturmak istedikleri düşünce nedir? Peygamberin soyundan gelenler Şii ve İslam akidelerini iyi anlamamız gerekiyor. Zira bu Türkiye'nin yıkılmasına yol açacaktır. Şu an bunu kısaca söyleyeceğim. Şiilere göre imam kimdir? İmam Hazreti Ali'dir. Zira İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin ve İmam Cafer Sadık gibi tabirler kullanıyorlar. Biz Müslümanlar olarak İmam Ali demeyiz, İmam Ebubekir demeyiz, onun yerine Ebubekir deriz, İmam Ömer demeyiz, onun yerine Ömer deriz, yine İmam Osman demeyiz ve onun yerine Osman deriz, İmam Ali demeyiz, onun yerine Ali deriz. Tabii artık Şii akidesinden etkilenerek biz de İmam Ali diyoruz. Peki neden? Çünkü biz Müslümanlar olarak imamımız Kur'an-ı Kerim'dir. Musaf'ı açtığınızda ilk sure olan Fatiha'dan sonra Bakara suresini görürsünüz değil mi? Bakara suresinin ilk ayeti ne diyor? İşte bu kitap onda hiçbir şüphe yoktur diyor. Bu Kur'an masum ve onda hiçbir hata yoktur. Orta çağdan itibaren üniversitelerde, kolejlerde öğretmenlerin ve öğrencilerin giydikleri koyu renk, çoğunlukla uzun ve siyah olan giysilerinin ve beyaz yakalarının dini kökeni üzerinde durmamız bu giysileri sembolize ettikleri değerleri daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Bakınız, bir makaleden bilgi nasıl istenildiği zaman Allah'ın izniyle görünür, kılınıyor. Beyaz ve siyah, keşişlerin izlediği dini hayatın doğasını en iyi vurgulayan renklerdir. Osiris'in ve Zeus'un rahipleri beyaz giymiştir. Erken Hristiyanlık döneminde de rahipler beyaz giyiyordu. Beyaz aynı zamanda ışığın rengidir ve bazen gümüşle gösterilir. Siyah ise yeraltı dünyasının ve ölümün bir sembolü olarak Hristiyanlıktan evvelki günlerde de iyi bilinirdi. Siyah, asırlardır dindarlığı akla getirmiş, saygınlığı ifade etmiş, tensel yaşamın reddi olan dini ya da seküler çilecilikle ilişkilendirilmiştir. Sen de herkes gibi köle doğdun. Bir hapishanedesin.